Atatürk'ü sadece Atatürk olarak değerlendirmemek lazım. Atatürk sadece 20. yüzyılın lideri değildi. O aslında yüzlerce yıllık bir liderdi. Gerçekten. O döneminin şartlarına, zorluğuna, yokluğuna, imkansızlığına rağmen yaptığı, başardığı şeyler var ya. İnanılmaz. Gerçekten. Yaşam Kelebeğinden herkese merhaba. Umarım herkes her şeye rağmen tüm iğrençliğe, tüm sorunlara, tüm problemlere karşın iyidir, harikadır, mutludur, huzurludur ve sağlıklıdır. Evet, yine yaşıyoruz. Fark ettiniz değil mi? Bu videoyu izliyorsanız yaşıyorsunuz. Tıpkı benim bu videoyu çekerken yaşadığım gibi. O zaman yaşamaya devam. Lütfen kanalıma destek olmayı, abone olmayı unutmayınız. Sizin desteğiniz tıpkı sizin gibi çok değerli. Şimdiden katkılarınız için çok teşekkür ederim. Haydi gidelim yolculuğumuza. Bugün 29 Ekim. Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü. Harika. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyeti bizlere armağan eden, bu devletin kurulumunda emeği geçen, katkıları geçen tüm insanlara ayrı ayrı teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyetimiz kutlu olsun, sonsuzluğa gitsin. Atatürk'ü sadece Atatürk olarak değerlendirmemek lazım. Atatürk sadece 20. yüzyılın lideri değildi. O aslında yüzlerce yıllık bir liderdi. Gerçekten. O döneminin şartlarına, zorluğuna, yokluğuna, imkansızlığına rağmen yaptığı, başardığı şeyler var ya. İnanılmaz. Gerçekten. Tarihi çok severim. Yani tarihi bir şeyler anlatılırken falan veya okuduğum zaman o zamana giderim. 25 Nisan 1915. Çanakkale Savaşı. Düşman çıkarma yapmış. Mermin yok, hiçbir şeyin yok. O anda Atatürk askerlerine diyor ki, ben size taarruzu, savaşmayı emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar takviye birlikler, komutanlar gelir diyor. Süngü tak ve yat. Ya bu emri veriyor ve yatıyorlar. Ne oluyor biliyor musunuz? Karşıdaki düşman da yatıyor. Hiçbir şeyin yok ya, hiçbir şeyin yok. Yani bunu ilk okuduğumda, ya bir adam, yani ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum. Onun vermiş olduğu o andaki o karar var ya, tüm savaşın kaderini değiştirmiştir, biliyor musunuz? O süngü takıp yatmalarıyla beraber aradan geçen süre zarfında takviye kuvvetleri gelmiştir. Bununla ilgili yani ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum. Ya nasıl bir ortamdır, nasıl bir şeydir? Analitik düşünmek için oraya bir yolculuk yaptım çok defalar. Yani ne yapabilirsin? Bununla ilgili kaleme alıyorsun. Neden dolayı o öyle demek zorunda kalmıştır? Yani nasıl bir karar? Nasıl bir pratik zeka? Neyi düşündü, neyi hayal etti? Hadi düşman yatmasaydı. Bu insan 7 yaşında babasını kaybetti, yokluk, hiçbir şey yok. Devam etti. Sonra Kafkas cephesine gitti, Suriye cephesine, Libya'ya, Arnavutluğa gitti. Yani şimdiki gibi uçağa, hızlı trene falan bineyim de gideyim falan yok yani. Helikopter falan. Pat 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 gideyim yok. At üstünde. Peki hatıralarına baktığınız zaman o at üstünde giderkenki yolculuğunu nasıl değerlendiriyor? Ya o adam okuyor. Ya okuyor. Acayip. Okuyor. Bu insan, düşünebiliyor musun? 4000 civarı kitap okumuş. 4000 civarı. Haftada bir kitap bitirdiğin zaman mutlu oluyorsun değil mi? Ha öyle okuma değil ha. Okuduğunu alt çiz, ok çıkar, notları al. Anıtkabir'de de görürsünüz. 4000 kitap. 4000 kitabı okuyan bir beyin nedir biliyor musunuz?
O binlerce yıl sonrasını düşünüyordur. Binlerce yıl. Güneş Dil Teorisi kitabı vardır. Onun bir denemesi. Yani Türklerin nereden geldiğiyle ilgili. Yani dehşet bir analiz baktığınız zaman. Binlerce yıl öncesine ait. Çok farklı birisi. Onu farklı kılan tüm zorluklara, tüm imkansızlıklara rağmen kendisine imkan yaratması, okuması, notlar alması, nutuk 1919 ile 27 arasındaki almış olduğu notlardan ya. Değil mi? Fasiküller. O zamanlardan kalma. Hep not almış. Çünkü okudukça zaten yani üzerinde bomba yağıyor, cephede savaşıyor ama okuyor. Ve 9 kitap yazıyor. 13 tane kitap denemesi var ama 9 tane yazıyor. Geometride birçok terimi yani 46 sayfalık bir kitap yazıyor. Geometride birçok terimi Türkçe'ye kazandırıyor. Uyumayı tercih etmiyor. Hayır, uyumak yok onda. Çünkü o kadar kitabı okuyan adam yani zamanın ne kadar değerli olduğunu zaten biliyor, anlıyor. Hayır, uyumak yok. Onun en güzel keyfi kahvesi ve yanındaki sigarası. En keyifli anı. Devamlı okuma. Ben size 4000 kitaptan bahsediyorum ya. 4000 kitap. Oku. Düşünsene o bilgilerin, o insanın beyninde, zihninde yaptığı etkileri. İşte o insanı farklı kılan okumasıydı. Kendini keşfetmesiydi. Neler yapabileceğini biliyordu. Suriye'ye de gitti, Kafkasya'ya da gitti, Libya'ya da gitti, Arnavutluğa da gitti. Birçok yere gitti. Ama tüm o zorluğun içerisinde kolaylığı buldu. Zorluğa rağmen imkanlar yarattı. Ve kendisine yatırım yaptı. Kendisine yatırım ne oldu? Tüm bir topluma, tüm bir millete yatırım olarak geri döndü. Öyle değil mi? Tüm hepimize döndü yani. Şu an burada rahatça konuşabiliyorsak onun sayesinde yani. Onun ve arkadaşlarının sayesinde. Onun liderliğinde. Tek istediği bu lideri olduğu bu halka bu bildiklerini aktarabilmek. Ve bu aktarmanın da eğitimden geçtiğini çok iyi biliyordu. Aktarabildiği kadar aktarmak. Tek istediği oydu. Çünkü çok şey biliyordu. Ve bunları onun yapmış olduğu o devrimlere falan baktığınız zaman döneme göre baktığınız zaman ya dünyanın herhangi bir devlette öyle bir şey yok. Onun yaptığı dehşet bir devrim. Gerçekten kadınlara verilen değer, çocuklara verilen değer, eğitim her alanda ama. Çünkü her şeyi biliyor. Sadece bunu aktarmak istiyor. O yüzden de çocukları çok sever. Yani 8 kadar da çocuğu manevi evlat edinmiştir böyle. Çünkü çocukların geleceğin devamı olduğunu biliyor. Bu ülkeyi o çocukların devam ettireceğini biliyor. Onlara çok ayrı değer verirdi. Yaptığı şeyler. Şöyle analitik düşünmek lazım veya gözlerinizi kapatıp o döneme doğru bir gitsenize. Yani hiçbir şeyiniz yok. Kıtlık, yokluk, sorunlar, problemler, hiçbir şeyiniz yok ya. Yani o sırtında mermi taşıyan kadının yanında yolculuk etsene. Ne hissediyor? Tek istediği özgürlüktü ve onu kazanıyor. Ne zorluklar. Ama o zorluğun içerisinde nasıl bir elmas gibi böyle bir ülke ortaya çıktı. Değil mi? Elmas gibi. Harika bir ülke. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Harika bir ülke. Gerçekten. Burası çok güzel. Çok nadide bir. Yani ülkemiz dünya coğrafyalarına bakın. Gerçekten nadide bir yere sahip. Çok özel. Bu insan şakır şakır Fransızca konuşuyor ya. Est-ce que vous êtes content de se trouver ici, dans cette année-ci? Il n'y a que 5 années que nous avons commencé à travailler ici. Vraiment, il parle bien la langue française. Gerçekten o harika konuşuyor.
Japonca biliyor. Avusturya'ya hastalığının tedavisi için gittiğinde Almanca öğreniyor ya. Almanca, Latince, Arapça, Farsça. Teşekkür ederim.